Triadlar Çin mafyası olarak anılırlar. Triadlar başta Çin olmak üzere Hong Kong, Tayvan, Güneydoğu Asya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde aktiflerdir. Dünyanın en büyük suç örgütlerinden biridir. Yalnızca Hong Kong'da 100 bin üyesi olduğu düşünülüyor. Toplamda ise 500 binden fazla üyesi olduğuna inanılıyor. Triadların patronlarına ejderhabaşı denir. Triadlar milyarlarca dolar değerinde bir suç imparatorluğunu kontrol ediyorlar. En büyük ve en güçlü triad olan Sun Yeo'nun yaklaşık olarak 40 bin üyesi olduğuna inanılıyor. Çin tarihi, triadları 12. yüzyılda keşişler ve bilim adamları tarafından kurulan ve 13. ve 14. yüzyıllarda Moğol istilalarına karşı koymada önemli rol oynayan Beyaz Lotus topluluğuna dayandırmaktadırlar. Triadlar modern dönem öncesi Çin'in gizli topluluklarının büyük kollarından birini oluşturuyordu. İlk triadlar Çin'deki kötü sosyoekonomik koşullar sebebiyle oluştu. Buna göre ilk triadlar ortaya çıkar çıkmaz işsiz ve marjinal insanlar benzer gruplar oluşturdular. Triadlar 18. yüzyılda Çin'e afyon getirmek için genellikle yabancı tüccarlarla çalıştı. 19. yüzyılda birçok Çinli tarafından barbar yabancılar olarak görülen Manchu Qin hanedanının sert yönetimine karşı faaliyet gösterdiler. Eski Ming hanedanının yerini bile almaya amaçladılar. Bazı tarihçiler Triadların 1911'de son imparatorun devrilmesinde rol oynamış olabileceğine inanıyor. 19. yüzyılın sonunda İngiliz yönetimindeki Hong Kong'da faaliyet gösteren Triad grupları yerel afyon ticaretiyle uğraşıyorlardı ve yozlaşmış İngiliz polis gücü tarafından kendilerine yardım edildi. 1898'de yolsuzluk Hong Kong'da o kadar kökleşmişti ki polis gücünün yarısı rüşvet kabul ettiği için görevden alındı. Triadlar 1920'ler, 1930'lar ve 1940'lardaki başıboş istikrarsız Çin yönetimi dolayısıyla giderek büyüdüler. Bazı Triad çeteleri 2. Dünya Savaşı sırasında Japonlara karşı savaştı. Bazı Triad çeteleri de bu savaşlardan yararlanarak Çin kırsalında zorbalık yapıp oradaki insanların mal varlıklarına çöken suçlu gruplar haline gelerek daha da büyüdüler. 1940'da komünistlerin yönetimi ele geçirmesinden sonra Mao, Çin'deki Triad gücünü hızla kırmaya başardı. Birçok Triad üyesi Hong Kong, Tayvan, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya kaçtı. Triadlar gangster olmanın yanı sıra yargıçlara, memurlara ve politikacılara saygı duyarlar. Triad üyeleri Çin'i yöneten Komünist Parti'nin seçkinleriyle dosttur. Triadlar yaşlılara saygı duyan, katı etik kurallara uyan, kabile benzeri organizasyonlardır. Asya filmlerinde romantize edilen triadların gizli işaretleri, egzotik kod adları ve sembolik dövmeleri vardır. Semboller oldukça önemlidir. Kabul edilen yeni triad üyeleri 6 gün sürebilen ve son derece sembolik ritüellerle çeteye kabul edilirler. Triadlar geleneksel olarak paralarını uyuşturucu kaçakçılığı, tefecilik, fuhuş, kaçakçılık, silah kaçakçılığı ve koruma araçlarıyla kazandılar. Son yıllarda daha çok kredi kartı dolandırıcılığına ve bilgisayar yazılımı ve bilgisayar korsanlığına yöneldiler. Farklı triadlar arasında bölge savaşları da oldukça yaygındır. Japonya'daki Yakuzalar göçmen kaçakçılığı yapmak, üzerinde oynanmış pasaportlar satmak ve kredi kartı dolandırıcılığı yapmak için triadlar ile işbirliği yaptı. Lakin triadlar giderek Japonya ve Amerika'daki etkilerini arttırdı. Yakuzaların uzun süredir elinde tuttuğu alanları işgal etmeye başladılar. Bir Yakuza üyesi New York Times'a şunları söyledi. En büyük sorunumuz Çin mafyasının yükselişi. Çinli çeteler her alanda bizden iş alıyor. Fuhuşta, kumarda, çalıntı mallarda tekel haline geldiler. Çinliler işinde çok iyi diye açıklamalar yaptı. Çinli çeteler Yakuzalardan daha acımasız olarak görülüyor. Aralarındaki fark Japon Yakuza grubu uzun vadeli planlarda yer alırken Çin mafyası ise kısa vadeli düşünüyor. Tek amaçları para. Japon Yakuzalar yaptıkları işlerde öncelikle hayatta kalmayı amaçlarken ardından para kazanma amaçları vardır. Ama Çinli gangsterler için ilk şey para, ikincisi de para, hatta üçüncüsü de para. Triadların geleneksel olarak Hong Kong film endüstrisi ile güçlü bağları vardır. Triadlar genellikle film ekiplerinden Hong Kong sokaklarında çekim yapmak için koruma parası talep ederler. Triadlardan gelen film tekliflerini geri çeviren aktörler ve Triad destekli oyunculara rol vermeyi reddeden yönetmenler, silahlı gangsterlerden ölüm tehditleri aldı. Ayrıca bu sebeplerden taciz, gasp, tecavüz ve adam kaçırma gibi raporlar da vardır. 1992'de iki ünlü yapımcı bu sebeplerden dolayı cinayete kurban gitti. 1991 itibariyle küreselleşmenin büyük etkisiyle organize suçun önemli oranda geliştiği gözlemlenmektedir. Çin organize suçunun da bu paralelde 2000'li yılların başından itibaren ciddi düzeyde büyüdüğü belirtilmektedir. Triadlarda kolay kolay değişmeyen kültür ve örgüt yapısının son zamanlarda önemini yitirdiği de belirtilmektedir. Triadlar içinde yer alan organize suç grupları çağa ayak uydurabilmek için artık daha çok İtalyan mafyasını örnek alıyorlar.